Yenileme TT'nin geçen bölümünde tam boyaya girmek üzereyken yamuk olduğunu anladığımız granaj parçasını DRD Ataşehir'den almış ve Yasin'e götürmüştüm. Yasin ise henüz daha parça gelmeden var olan granajların boyasına başlamıştı. Özkan Usta ise motorun elektrik sistemini döşemiş, elektrik tesisatı ve kabloları hakkında bilgiler vermişti. Zincir yenileme konusunda da önemli bilgiler verdiği bir bölüm olmuştu. Bu bölüm finalden önceki son bölüm. Başlıyoruz. Özkan Usta, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağı bir tamamlamışsın ya. Evet, ilerliyoruz Gidana bayağı. geldiğine göre elektrik tesisatı falan döşenmiş yani. Aynen abi, elektrik tesisatımızı döşedik. Kilometre saatimizi taktık, zincirimizi, dişlerimizi yerine oturtturduk. süper. Kaliperler tamam. Kaliperler yerine konuldu. Şimdi yağlarını koyacağız, gidonu tamamladıktan sonra. Çalıştıracak mıyız? Depo yok ki nasıl çalıştıracaksın? Boyacı bizi biraz O salladı. konuda şey yok. Ama en azından elektriği veririz. Sinyalleri falan takar bakarız ha. Tabii, onları kontrol ederiz abi, hepsini hallederiz. Sana bir sürprizim var. Wow, kırmızı radyatör hortumları. Aynen öyle abi. Harika abi. Motorla süper olacak değil mi abi? Harika. Nereden buldun bunu? Süper Çin'den. olmuş. AliExpress sağ olsun. Ama çok güzelmiş. Vallahi güzel. çok güzel. Dandik mandik de değil yani. Aynen Gayet aynen. iyi. Motor bloğunun olduğu yeri ortaya çıkaracak abi. Alt tarafta kırmızılık yoktu abi. Aynen. Motorda Aynen. güzel olacak. Aynen. Siyah motor bloğunun üzerinde Aynen öyle abi. iyi durur. İyi düşünmüşsün bunları. Usta ben şimdi ne yapayım? Bana iş ver. İşim yok. İş çok. Sen bana yardım et. Fren balataların yerlerine tak abi. Tam benim işim abi. Ufak tefek işler var. Onlar da bir ucundan tut. Tamam. Tamam. Tatlı tatlı ilerleyelim. Süper. Harika. Hadi başlayalım. Hadi görüşürüz. Evet. Fren balatasını değiştirme işini bana verdi Özkan Usta. Çünkü çok basit bir iş. Herkesin yapabileceği bir iş olduğu için bana güvenerek, yapabileceğimi düşünerek ama bilmiyor ki ben yıllardır balata değiştiriyorum. Hey gidim hey. Özkan Usta. Şimdi burada önemli bir nokta var. Kaliperlerimizi takmadan önce bakımını tamamen güzelce böyle yaptık. İçinin çalışma mekanizmasını falan Özkan Usta kontrol etti. Dışına da böyle bir temizlik boyası yaptırdık ki kötü görünmesin. Yani bütün metal aksam boyamışken bu da böyle güzel görünsün istedik. Güzel bir renge kavuştu. Yerine de oturtmuş Özkan Usta. Burada yapılması gereken şey çok basit ama şundan bahsedeyim. Şu görmüş olduğunuz elimde bulunan parça fren kaliperinin yayı olarak geçiyor. Ben daha önce ilk balatamı değiştirdiğimde bunu biraz zorladığım için acemilikten dolayı şey yapmıştım. Eğmiştim. Sonra bunu değiştirmek zorunda kalmıştık. O yüzden bu hassas bir şey. Yani böyle eğip bükülmeye gelen bir şey ama bir de kolaylıkla buradan çıkabilen bir şey. Amacı, görevi bunun kaliperden, balatadan gelecek olan sesi engellemek. Bu aslında bir sabitleyici, aslında böyle dengeleyici bir parça görevi görüyor. Bunu buradan düşürmemeye ve eğmemeye dikkat edin derim. Bir de milin üzerini bir kontrol edin. Şöyle bir bakın, bir hasar, yara var mı? Böyle bir kaliperin içerisinde çalışmaktan dolayı buralarda hasar oluşmuş mu diye. Çünkü bu freninizin performansını etkileyecektir. Bu milin yaralı olup olmaması. Balataları takmak çok basit bir şey. Şu milli buraya geçireceğiz. İçeride şunu yapacağız yani. Olay bu. Hemen şöyle takayım. Bunu buraya geçireyim. Yerine oturduğu zaman, vida delikleri yerini bulduğu zaman zaten şöyle milin ucunu buraya geçireyim ki aşağıya düşmesin. Bir daha onu ayarlamayla uğraşmayayım. Tam tersi tarafı da aynı şekilde geçiriyorum. Bu şey olabilir, yerine geçmeyebilir, işte sıkışık olabilir. Buradan böyle iterek veya içeride pistonlar belki ileride kalmıştır. Elinizle iterek, tornavidayla iterek bunu yapabilirsiniz. Daha sonra mili ileri iterek yerine oturtturuyorum. Alyan anahtarıyla sıkıyorum. Son noktasına geldiğinde zaten duruyor. Hafif böyle bir güçlü sıkıyorum. Zaten balatamızı takmış olduk. Şöyle bir kapağı var. Hem güzel görünsün diye, kaliperimiz kötü görünmesin diye. Hem de buradan tozdan, kirden, pislikten, sudan korumak amacıyla böyle bir silikon kapak var burada. Bir de şöyle bir aparatımız var. Normalde bu çıkmaz. Biz bu kaliper sistemimizi tamamen söktüğümüz için çıkmış durumda. Bu hidrolik sıvısının havasını almak amacıyla kullanılan bir sibop burada. Birazdan Özkan Usta hidroliklerini, sıvılarını da koyarak fren işlemlerimizi bitirmiş olacak aslında. Şöyle yerine yalandan oturtturayım. Özkan ayarını yapar. Şu kapağını da kapatayım. Vallahi kırmızı renkli balata, kırmızı janta o kadar güzel oldu ki istesek bu kadar hani denk getirmek istesek denk gelmezdi Özkan'a. Çok yakıştı. Çok güzel oldu. Ya balata bir motora balata ne yapabilir? Nasıl yakışabilir? Ancak bu kadar olur abi. Hakikaten güzel oldu yani. Abi işte kaliperin temiz olması, siyah olması Aynen. etken. Vallahi çok güzel oldu.
Balata işlemi tamam. Usta istersen gel hidroliklerini de koyalım. Burayı bitirmiş olalım bu sayede. Tamam, geliyorum hemen. Gel abi. Evet abi. Eldivenlerimizi giyiyoruz mecburen. Abi evet, hidrolik tehlikeli bir yağ. Hidrolik metal aksamı da zarar veriyor değil mi boyasına? Boyaya zarar verir abi kesinlikle. O yüzden şimdi şey yapacağız. Sen yağ koyacağın haznenin etrafını bezle kapat. Ben de buraları bezle Aynen abi. kamufle edeyim. Boyamıza bir zarar gelmesin. Peki oldu ya şey oldu. Sıçradı abi. Hani adam kendi değiştiriyor. Boyasına geldi. Ne yapması gerekir? Hemen bir balata spreyiyle temizleyip Suyla sabunlu suyla yıkayacak abi. yıkaması gerekiyor yani. Tabii. Üzerinde kalıp beklerse aynı boya sökücü gibi kabarmasına neden oluyor. Yazık olur değil mi? Hidroliği servise para vermeden kendim değiştireyim derken motora yazık eder yani. Yazık eder. Aynen. İş çıkartır. Aynen. Ben hazırım. Fren sıvısı ayrıca değiştirirken haznenin içerisine pistonları, pistonun çalıştığı o-ring contaları temizleyip kontrol edip öyle değiştirmesi en sağlıklısı. Sadece boşaltıp üstten yağ koyup değiştirdim olmasın. Yani yapacaksa Yani kaliperi de söksün. komple temizleyip pistonun da rahat hareket ettiğinden emin olup ondan sonra çalıştırsın. Aynen abi. Yağ değiştirsin. Koyuyorum. Abi sen oradan yağ koyuyorsun şimdi. Geliyor yavaş yavaş. Tamam. Oradan yağ koyduktan sonra daha iyi hareket etsin diye pompalayıp bırakıyorsun abi. Bir kere mi? Devam ediyorsun. Sürekli. Yağ gidene kadar devam ediyorsun. Bir de böyle bir pompamız var bizim zaten. Evet Serviste o önemli bak. kullandığımız. Normalde hani şırıngayla falan yapılır veya orayı açıp kapatarak yaparsın falan. Onlar da iş görür abi. Görmez değil. Biz burada daha pratik olsun diye böyle bir pompa kullanıyoruz. Sen oradan koydukça yağ ben aşağıdan çekeceğim. Sistem bu şekilde Vallahi süper. hareket ediyor. Bu yöntem güzel bir yöntemmiş ya. Evet, bu çok pratik oluyor abi. Hızlı bir şekilde sonuç almamızı sağlıyor. Basıp bırak abi. Biraz sert bas. Sert basıyorum. Evet. Tekrar. Evet. Basılı tut. Ben açacağım, kapatacağım. İyice aşağı inecek. Tekrar bırakma. Basılı tuttum. Aşağı indi. Evet. Şimdi Bırakıyorum. şişir. Şişti. Evet. Tamam. Birkaç kez daha yaptık mı bu işlemi? Basılı tamam. tutuyorum. Evet. Basılı tutuyorum. Evet. Maksimum seviyesi, minimum seviyesi. Fren balatası bittiği zaman inceldikçe piston ileriye doğru hareket ediyor. Hareket ettiğinde haznedeki yağ da aşağı iner. Müşteriler bize genelde geliyor bunun hidrolik yağı kalmamış diye. Halbuki- Biz oradan balatanın bittiğini anlıyoruz. Evet. Aynı şekilde ön frenin hemen merkezinin üzerindeki küçücük o yağ cam göstergesinden de aynı şey. Eğer hortumda bir kaçak Yoksa. yırtık yoksa. Şimdi bunu orta seviyeye getirelim. Değil mi Evet. Onu upper'a getiriyoruz. abi? Upper'a kadar mı? Upper Evet. yazısına kadar. Getirdim. Tamam. Burada bırakıyoruz. Bittikçe bu aşağı gidecek. Tabii, Eğer şimdi bir kaçak bizim yoksa. balatamız yeni. Göstergemizde tam. Aha. Göstergede aşağı doğru eğim varsa buradan da balatanın bittiğini görebiliriz. Tabii ki bu motorda görmesi kolay. Buradan da bakabiliriz balatanın incelip incelip. evet. Ama bazı scooterlar geliyor. Onun kaliperini görmek aşağıda mümkün oluyor olmuyor. falan. Tabii arada oluyor. Görmek mümkün olmuyor ama Buradan anlıyorsun. takip edebiliyoruz. Harika Evet. vallahi süper. Takıyorum kapağını. Evet, kapağını kapatalım. Şu kapağını da takayım abi. Şöyle elim sileyim de boyasına şey gelmesin. Evet. Vidalarımızı da geçirelim. Buyur usta. Eyvallah. Çırak. Sonra şuraya sabitleyeceğiz bunu. Evet abi, sabitleyelim. Ver abi onu da ben yapayım. Frenle işimiz bitti. Ben de arka tarafı toparlıyorum. Tamamdır. Evet. Frenle işimiz, arka fren işimiz bitti abi. Aynı şeyi önde de yapacağız. İşimiz Fren işi bu kadar. bitiyor. Tamam, Frenle süper. ilgili işlemimiz bitti. Tak abi sen onları da. Aynen. Sen de orayı bir bitiremedin. Ne yapıyorsan orada bir saattir ya. Abi ince ayar yapıyorum.
Yok, ince ayar yapıyorsun da bak o sinyalleri taktım, balataları değiştirdim, hidrolik sıvısını ayarladım. Bir saattir gidondasın ya. Bu kadar da olmaz ki abi ya. Usta dedik, bağrımıza bastık. Saatlik mi çalışıyorsun aga? Saatlik abi. Zaman dolduruyor. Ustayı demişler. Bir önlükle görmedik. Hangi devirde yaşıyorsun ya dedim. Ya, değil mi? Önlükle usta görmek isteyen adamlar var abi. Ha, tamam. Tamam, bu buraya oturdu. Abi bak, bir tane plastik parçası ne kadar etkili değil mi? Şurayı kapatınca, şasi kaybolunca tamam oluyor yani. Dur şimdi şunları da arkaya takayım. O değil, ben şeyi de yapmayı istiyordum abi. Fara da bir Angel A'ya gibi hani led göz yaptırmak istiyordum. Fiyat aldım. Yapan abimiz 600 lira dedi. 600 lira deyince vazgeçtim abi. Hani o kadar da masrafa girmeyelim diye. Yeter. Çok parçalandı zaten. Vallahi. Hiç gerek yok. Ya zaten başlarken bu işe bizim amaç bu değildi biliyorsun. Abi bu değil de zaten sen bir anda coştun. Ben de sana kapıldım yani. Böyle konuşmamıştık. Değil mi abi? Alalım, birkaç tadilat yapalım. Evet. Gönderelim ondan sonra. Başka bir şey alalım, başka bir şey yapalım dedik. Biz Evet. bildiğin customer'a döndürdük işi. Bu iş bambaşka bir iş oldu. Evet. Aynen. İlk Custom motora projeden dön. böyle kendimize iş çıkardık, ben sana söyleyeyim. Aynen öyle abi. Kendimize iş çıkardık yani. Özkan Bey elindeki aletle elektrik sistemine müdahale ediyor. Ne yapıyorsunuz Özkan Bey? Neyimi yapıyorum? Neyim kaynağı? Aa, Evet. lehim kaynağından da anlıyorsunuz yani. Biz bu işin içine doğmuşuz diyorum. Sen neden bahsediyorsun? Benim göbek bağım dükkana atılmış abi. Senin haberin var mı? Sen kaç yaşında başladın bu işlere? Ben bu işlere kendimi bildim bileli diye bir tabir var ya abi. O tam benim işte. Babadan mı geliyor bu Babadan meslek? geliyor abi bu meslek. Biz Adanalıyız aslen. Aa, Tabii. Babam zamanında işte mobiletlere, javalara, mezlere, VSK'lara, planetlere bakardı. Adana bölgesinde iyiydi. Sonradan İstanbul'a yerleştik falan filan bir şeyler oldu. Ben hem okuyup hem babama destek olmak için çalışırdım abi. Ailenin en büyük çocuğu bendim. İlk erkek çocuğuyum. toplamda kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Abi ben 30 yaşındayım. 6-7 yaşından beri tamirhanedeyim. Çocukluk fotoğraflarım bile var, gösteririm bir gün sana. 25 yıldır bu işi yapıyorsun yani, öyle mi? 25 yıldır tamirhanedeyim, evet abi. Özkan Usta 25 yıllık tecrübesini projemiz olan CRF 250L'ye yansıtıyor. Özkan Usta diğer tamirciler hakkında acaba ne düşünüyor? Diğer tamirciler hakkında bir şey düşünmüyorum abi. Ben kendi işime bakıyorum. Kimin ne yaptığı hiç umurumda değil. Kendime öyle bir misyon benimsedim yani. Bu sadece tamirciler olarak değil, başka insanlar da ne yapıyor diye değil. Ben ne yapıyorum diye bakıyorum. Sorduğumuz tuzak soruya Özkan Usta çok güzel bir cevap veriyor. Peki Özkan Usta, motosikletçilere bakış açısı nasıl acaba? Gelen müşterileri olsun veya genel motosikletçi profili olsun Türkiye'de nasıl bakıyor? Veli nimet olarak mı bakıyor? Yoksa bu motorculardan bir halt olmaz abi mi diyor? Yani bu meslekte müşteri tabii ki veli nimet. Tabii ki veli nimet. Yani bu işten hayatımızı kazanıyoruz. Bu mesleği yaparken ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza ekmek götürüyoruz. Ama çoluğumuza, çocuğumuza ekmek götürürken de insanların 3 kuruşa bizi satın almasını tahammül edemeyiz yani. Öyle bir şey de yok. Herkes saygı çerçevesinde işini yaptırır, işini görür, Peki saygısız memnun olur, gider yani.
Saygısız Siz motor. bir doktora gittiğinizde nasıl bir saygı gösteriyorsanız ayakkabınızı boyatan insana da aynı saygıyı göstererek işinizi yaptırmanız lazım. O ayakkabı boyuyor diye ona kalkıp hor göremezsiniz. Tamirci ya da ayakkabıcı ya diyemezsiniz. Yani bu insan olmaktan geçiyor aslında. Öyle olduğunu düşündüğüm insanlara gerekli cevabı her zaman vermişimdir, veririm de yani. Aleykümselam. Evet, elektrik tesisatımız şu anda problemli. Sadece sol sinyali yakabildik. Daha yakmamız gereken 3 tane daha sinyal var. Evet, altın soru şu. Sinyallerimiz çalışmıyorsa problem nerededir? 1. Akü. 2. Konjektör. Bu 3. sinyaller sağlam mıydı? Alternatör. Ha, sinyaller sağlam mıydı? Sinyaller yalnız bana bozuk çıkarsa var ya. Sinyaller abi yeni sinyaller. Yani sağlam olmama ihtimali yok. Vereyim mi abi sinyal? Ver abi sinyal. Verdim. Bu yok bir şişe. Kontağı açar mısın? Evet. Evet. Şu an hızlı yanıyor. Şimdi Evet. böyle durumlarda abi şunu yapıyoruz. Ya taş direnç kullanıp akımı düşürüyoruz. Evet. Sinyale giden akımı. Ya da şöyle yeni motorların artık hepsi sinyal flaşörleri LED. Ha, LED'e LED'e uygun. uyumlu. Ha. Kendi sinyal flaşörünü iptal edeceğiz. Bu sinyal flaşörünü takacağız. Bu sinyal flaşörü 2 bacaklı, kendisininki 3 bacaklı. Bunun 3 bacaktan bir tanesi yeşil olan zaten şase. Onu takmayacağız. Giriş ve çıkış alacağız. Bunda da zaten giriş ve çıkış var. Şimdi yapalım. Tak Hep bakalım birlikte abi. görelim. Şimdi göstereyim. Çıkı 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 böyle yıp 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 yanıyor. Birazdan normale döndüreceğiz. Bakalım Evet, olacak bu mı? şekilde muayeneden geçmiyor zaten. Ha, geçmez değil mi? Evet. Tabii böyle muayeneden Aa, geçmez. o çok önemli abi. Bir de hani bu Çinlilerde çok güzel sinyaller var ya, insanlar alıyor abi. Halojen motorlarına takıyorlar. Sonra bu hale geliyor. Tabii. Onu yapanlar işte böyle LED sinyal flaşörü alarak çok basit bir şekilde halledebilirler. Evet abi sen şimdi açar mısın bir sinyali kontrol Açıyorum abi. edelim. Kontağımız açık. Evet. Normale döndü. Aynen öyle. Şu anda olması gerektiği gibi yani. Olması gerektiği gibi bu şekilde muayenede herhangi bir sıkıntı yaşamaz kullanacak. Ve şey olarak da hani öbürü çok kötü oluyor abi. Çok adi hani Hızlı tabii. böyle güzel abi. Evet abi. Bunu da aynı şekilde kendi orijinal yerine Ha, aynı şekilde yerleştiriyoruz. yerleştiriyoruz ve işlemimiz tamam. Vallahi süper. Çok basit bir şey. Ama bilinmediği zaman çok kötü Kesinlikle. sonuçlar verebilecek bir durum. Kesinlikle önemli bir bilgi. Abi yağlı ellerinizle ellemeyin diyorum şuraları ya. Ne pimpiri kadar. Yeni boyattık abi, her taraf yağlı yağlı olmuş Yasin'den ya. dolayı aslında. Yasin bu işi kolay o kadar şey yaptı ki bizi. Değil mi? Kıymetli hale geldi. Aynen, değil mi? Boya. Boyası kıymetli hale geldi. Bir yerine bir şey olsa abi Yasin'e gitmek istemiyoruz artık yani. Değil mi? Evet Özkan. Nasıl olmuş Sele? Baklava dilim kötü dedin ama Abi baksana adam, 10 numara olmuş. değil mi? Altındaki şeyleri falan çıkardınız galiba. Aynen abi. Aynen. Aynen. Şöyle Abi sade ve şık. bir, değil mi? Aynen. Tam sportif de duruyor. Kesinlikle. Oturdu mu? Bakayım. Evet. Tamam. Tamamdır. Depomuz yok ama onlar da gelince herhalde artık bitmiş olacak. Başka işimiz kaldı mı abi? Ufak Başka tefek. bir işimiz kalmadı abi. Artık arka stopta ufak tefek bir işlerimiz var. Bağlantılarını tekrar bir gözden geçireceğiz. Ufak tefek işler. Grenajları yapacak. İncik boncuk takacağız. işler var abi. Onun dışında bir işimiz kalmadı. Yani aynasını takacağız, granajlarını takacağız ve bal bu. Vallahi süper oldu. Şimdiden şu hali bile güzel abi.
Şu hali bile güzel yani. Valla ben çok keyif aldım abi. Ben de abi. Yani Şimdi o zaman bu kaçıncı bölümümüz oluyor bizim ya? Karıştırdım ben de ama herhalde bu 10. bölüm. 11'de artık final. Evet. 11'de tamamen her şeyle bitmiş halini sizlere göstereceğiz. Çok eleştirenler oldu, çok olumlu yorumlar da oldu. Onları değerlendireceğiz. Bu motoru bu hale getirirken neler yaşadık? Kısacık onlardan bahsedeceğiz. O yüzden 11. bölüm bizim için çok önemli bir bölüm. Kesinlikle. Sizi 11. bölüme bekliyoruz. Görüşmek üzere.